Merhabalar, ben Erman. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videodaki kişinin hayatı film ve dizilere konu olacak kadar karanlık ve sarsıcı. Namı diğer dayı Abdullah Palas. Gaddarlığı, işlediği suçların çokluğu ve cezaevlerinde geçirdiği uzun yıllarla anılan bir isim. Anlatılanlara göre onun yüzünden Türkiye'de bazı yasalar değişti. Defalarca idam cezasıyla karşı karşıya kaldı. Cezasını çekmek için kapatıldığı cezaevlerinde bile durmadı ve karanlık yoluna devam etti. Bu hikaye duyduklarımızdan çok daha ağır ve çarpıcı. Türkiye'deki neredeyse tüm cezaevlerinde insanlar ona hayranlık duymaya başlamıştı. Vefatından önce de sonra da bazı dizi ve film karakterlerine ilham kaynağı oldu. Üstelik bu karakterler öyle sıradan isimler değildi. Mesela Ramiz Karaeski, namı diğer Ramiz dayı. Ezel dizisinin finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen editleri hala dönüyor. Hala keşke daha fazla sahnesi olsaydı dedirtiyor. İddialara göre Ramiz Karaeski'nin hikayesi bugün anlatacağımız kişinin hayatından esinlenmiştir. Abdullah Palas, Antep'in zengin ve köklü ailelerinden birinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Babası Kurtuluş Savaşı'nda Antep direnişinde yer almış isimlerden biriydi. Ama bu güçlü geçmiş onu karanlıktan uzak tutmaya yetmedi. Daha çocuk yaşta suç ile tanıştı. Çünkü ailesinin davaları bir türlü bitmek bilmiyordu. Oyun çağında bir çocukken bir anda hedef haline geldi. Her an bir saldırı ihtimaline karşı yaşadı. Bu yüzden çocukluğunu oyuncaklarla değil, kendini korumayı öğrenerek geçirdi. Bu hikayenin en sarsıcı noktası tam da burada başlıyor. Abdullah Palas ilk kez bir insanın hayatını sonlandırdığında sadece 12 yaşındaydı. Bu andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bu olaydan sonra Abdullah Palas için kanlı bir zincir başladı. Bitmek bilmeyen aile davalarının içinde iddialara göre 15'ten fazla insanın hayatına son verdi. Her yeni olay onu biraz daha görünmez, biraz daha dokunulmaz hale getirdi. Ta ki emniyet güçleri kapısını çalana kadar. Yakalanışı bir son değildi. Asıl bir hikayenin başlangıcıydı. Çünkü o gün özgürlüğünü değil, gerçek hayatını kaybetti. Genç yaşta girdiği cezaevi onun asıl dünyası oldu. Kısa bir dönem dışında Abdullah bir daha özgür bir insan olarak dışarı çıkmadı. Ve bu kapı kapandığında karanlık bir başka boyuta geçti. Abdullah cezaevine girdiğinde kimse onu tanımıyordu. Özel bir muamele yoktu. Ayrı bir yer yoktu. Üstelik düştüğü yer düzenin çoktan çöktüğü Konya cezaeviydi. O yıllarda Konya dışından gelen mahkumlar yerli mahkumlar arasında ciddi bir savaş vardı. Yerli mahkumlar yönetimle birlikte hareket ediyordu. Dışarıdan gelenlere adeta cehennemi yaşatıyordu. Ama Abdullah bu baskıya boyun eğecek biri değildi. Kısa süre içerisinde kafasının uyuştuğu 7 memleketlisiyle birlikte küçük ama ses getiren eylemler yapmaya başladı. Bu hareketler önce fısıltı oldu. Sonra huzursuzluğa dönüştü. Abdullah'ın varlığı hem cezaevi yönetimi hem de diğer mahkumları rahatsız etmeye başlamıştı. Fakat o günlerde kimsenin fark etmediği bir gerçek vardı. Abdullah'ı durdurmak sanıldığından daha da zor olacaktı. Abdullah cezaevinde gördüğü manzaralardan sonra sessizce izlemeyi bıraktı. Yerli mahkumlar hakkında adım adım planlar yapmaya başladı. Ve beklenen an geldi. Arkadaşlarıyla birlikte gardiyanlardan zorla ele geçirdikleri aletlerle bir başka koğuş bastılar. İddialara göre bu koğuşta kalanlar yasaklı madde mafyalarıyla bağlantılı isimlerdi. Palas bu sefer öldürmek için değil, mesaj vermek için vurdu. Hayatlarına son vermeyecek ama unutamayacakları darbeler indirdi. İlk büyük hamlesini böyle yaptı. Bu olay kısa sürede cezaevini aştı. Dışarı taştı, ülke gündemine oturdu. Ve o gündemden bir lakap doğdu. Türk basını artık onu tek bir isimle anıyordu. Antep canavarı. Bu isim daha başlangıçtı. Konya cezaevinde bir süre kaldıktan sonra dönemin af yasasından yararlanarak serbest bırakıldı. Dışarı çıktığında her şey normalleşmiş gibi görünüyordu. Evlendi, bir oğlu oldu. Hayat sanki nihayet rayına oturmuştu. Ama herkesin unuttuğu bir gerçek vardı. Abdullah Palas geçmişinden kaçamazdı. Bir gün kahvede otururken köy ağasının oğlu bir çobanın kızına cinsel istismarda bulunduğunu öğrendi. O an durmadı, kalktı ve köy ağasının oğlunun hayatına son verdi. Bu olayla birlikte Abdullah'a cezaevinin kapıları yeniden açıldı.
Takvimler 1940 yılını gösterirken Abdullah Afyon cezaevine sürüldü. Yanında sürgüne gönderilen 11 arkadaşıyla birlikte içeri girdiğinde gördüğü manzara ürkütücüydü. Afyon cezaevi Konya'dan bile beterdi. Haksızlık burada adeta bir sistem haline gelmişti. Afyon cezaevinde tablo çok netti. Yerli mahkumlar dışarıdan gelenleri ve yoksulları acımadan eziyordu. İdare ise Abdullah gelmeden karar vermişti. Onun ve arkadaşlarının adı önden gelmiş, kapılar kapanmadan tavırlar alınmış. Bir tarafta Abdullah ve 11 arkadaşı, diğer tarafta cezaevinin tamamı. Aynı suçları işleyenler vardı ama cezaevi eşit değildi. En ağır disiplin, en sert uygulamalar özellikle Abdullah'ın üzerine yıkılıyordu. İdare gücünü onun üzerinde göstermeye kararlıydı. İşte tam da bu noktada Abdullah'ın zihni devreye girdi. Ona göre bu düzen değişecekti. Konya'da ne yaptıysa burada yapacaktı. Gücüyle dengeyi bozacak, korku yön değiştirecekti. Arkadaşlarını topladı ve cezaevinin en namlı, en korkulan mahkumların kaldığı koğuşu bastı. Ama bu kez Konya'dakinden daha büyük, daha kanlı bir fark vardı. Bu kez niyeti sadece gözdağı vermek değildi. Bu kez bedel ödetmek istiyordu. Ve öyle de oldu. Çıkan olaylarda birden fazla insan hayatını kaybetti. O gece cezaevi yönetimi Abdullah ve arkadaşlarını ancak zincirleyerek durdurabildi. Ertesi gün ise herkes şunu çok iyi biliyordu. Bu iş burada bitmedi. O yüzden Abdullah'ı ve arkadaşlarını apar topar Bursa cezaevine sürdüler. Ama Bursa onlar için cezaevinden çok bir hesaplaşma alanıydı. Çünkü namları çoktan onlardan önce varmıştı. İddialara göre yönetim daha gelmeden tedbirler aldı ve korkunç bir plan yaptı. İlk gün Abdullah ve arkadaşlarının dışkı dolu bir kanalizasyonu kapattılar. Mesaj açıktı. Otorite burada kim olduğunu gösterecekti. Abdullah'ın boyu uzundu. Nispeten ayakta durabildi ama herkes o kadar şanslı değildi. Bazı o karanlık dehizde can verdi. Tam 8 saat sonra çıkartıldılar. Üzerlerine biraz su tutuldu ve koğuşa gönderildi. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Abdullah koğuşa adım attığı anda hayatında derin izler bırakacak biriyle karşılaştı. Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden biri Nazım Hikmet. Herkes Abdullah'tan korkup uzak dururken Nazım tereddüt etmedi. Elinde ne kadar su varsa getirdi. Abdullah'ın temizlenmesine yardım etti. Hatta bir an bile çekinmeden sigarasını onunla paylaştı. İlk günler uzun sohbetler, derin muhabbetler. Aralarından beklenmedik bir bağ oluştu. Ama cezaevindeki fısıltılar hiç susmaz. Abdullah bazı mahkumların Nazım hakkında vatan haini dediğine kulak misafiri oldu. Bu sözler nedense onun içine oturdu. Çünkü tanıdığı Nazım dürüst, güvenilir, yiğit bir adamdı. Yine de aklındaki soruları susturamıyordu. Belki de hayatında ilk kez bu kadar ölçüp biçiyordu. Bir sohbet sırasında dayanamadı ve sordu. "Neden buradasın Nazım?" Nazım Hikmet sakin bir şekilde anlattı. Cezaevinde olmasının sebebi şiirleriydi. Ve Abdullah o an gerçeği tüm ağırlığıyla dinlemeye başladı. Abdullah çok kültürlü bir adam değildi. Büyük ihtimalle Nazım'ın anlattıklarının çoğu ilk anda tam olarak kavrayamamıştı. Bunu Nazım fark etmiş olmalı ki sözleri basitleştirdi. Örneklerle konuşmaya başladı. "Bak Abdullah, sen haksızlığa boyun eğmezsin. Ben de eğmem. Sen garibanın hakkı yenince susmazsın, ben de susmam." Ve aradaki farkı ortaya koydu. "Ama kardeş, sen adaletini emanetinle sağlarsın, ben kalemimle." İşte o an Abdullah Palaz'ın meseleyi anladığı andı. Bu konuşmadan kısa süre sonra cezaevi yönetiminin karşısına çıktı ve açıkça şunu söyledi. Nazım Hikmet'le aynı koğuşta kalmak istiyordu. Normal şartlarda bu isteğini kabul etmesi mümkün değildi. Bunu o da iyi biliyordu. O yüzden bir söz verdi. "Beni onunla aynı koğuşa verin, hiçbir olaya karışmayacağım." İdare kabul etti ve Abdullah sözünü tuttu. Nazım'la aynı koğuşta kaldığı süre boyunca tek bir taşkınlık bile çıkarmadı. Günler sessizce geçti. Ta ki Nazım Hikmet başka bir cezaevine gönderilene kadar. O gidiş Abdullah için tutulmuş bir sözün geride kalması demekti. Ama o an bunun ne anlama geldiğini henüz kimse fark etmemişti. Nazım Hikmet başka bir cezaevine gönderildikten kısa süre sonra Abdullah bu kez dışarıdan gelen bir ziyaretçi bekliyordu. Eşi ve küçük oğlu Mustafa. Görüş günü Abdullah alışılmışın dışında konuştu.
O gün oğluna sadece baba nasihatı vermedi, bir racon bıraktı. Üstelik bu konuşma cezaevi müdürünün gözetiminde yapılıyordu. Ve ironik olan şuydu, bu müdür Abdullah'ın cezaevine ilk geldiğinde pisliğin içine attıran aynı adamdı. Abdullah bir anda oğluna dönüp müdürü işaret etti ve net konuştu. Eğer sen benim oğlumsan bu adamın cezasını vereceksin. Bu sözlerden hemen sonra görüş bitirildi. Eşi ve oğlu apar topar dışarı çıkartıldı. Abdullah hücreye kapatıldı. Hücrede tam 11 gün geçti ve Abdullah'ın çok iyi bildiği o haber geldi. Henüz 13-14 yaşlarındaki oğlu Mustafa babasının isteğini yerine getirmişti. Cezaevi müdürünü dışarıda öldürmüştü. Abdullah hücreden çıkartıldığında bu kez cezaevinde Feriköylü kabadayı olarak bilinen bir adamın hayatına son verdi. Artık Palaz'ın namı tüm hapishanelerde dolaşıyordu. Mahkumlar ona dayı demeye başlamıştı. O ise kendini ne baba ne de kabadayı olarak görüyordu. Sadece haksızlığa karşı duran biri olduğunu söylüyordu. Antep canavarı lakabından nefret ediyor, basının bu ismini reddediyordu. Ama dayı denmesine sessizce izin veriyordu. Takvimler 1991 yılını gösterdiğinde Abdullah Palaz şartlı salıverilme yasasıyla tahliye edildi. Ancak bu bir kurtuluş değildi. Kapıdan çıktığında karşısında bulduğu dünya onun bildiği dünyadan tamamen farklıydı. Çünkü Abdullah Palaz'ın hayatı sokaklarda değil, cezaevinin duvarları arasında geçmişti. Özgürlük onun için yabancı bir kavramdı. Dışarıdaki hayata uyum sağlamakta zorlandı. Zaten kader onu uzun bir süre tanımadı. Tahliye edildikten yaklaşık 9 ay sonra eceliyle hayatını kaybetti. Vefatının ardından cenazesi önce İzmir Karşıyaka'ya defnedildi. Daha sonra Gaziantep'e nakledildi. Ancak asıl dikkat çeken ölümünden sonra yaşananlardı. Türkiye'deki cezaevlerinde mahkumlar koğuşlarda dayının fotoğraflarını astılar. Bununla da yetinmediler. Arasında mevlüt okuttular. Bir suçlunun ardından cezaevlerinde yas tutuluyordu. Bu alışıldık bir durum değildi. Abdullah Palaz bir suçluydu. İddialara göre kanıtlanan ve kanıtlanmayanla birlikte hayatı boyunca 40'tan fazla kişinin ölümüne sebep olmuştu. Hakkında tam 4 kez idam cezası istenmişti. Toplamda 740 yıl boyunca ceza verilmişti. Ömrünün 48 yılını tam 38 farklı cezaevinde geçirmişti. Buna rağmen arkasından ağlayanlar vardı. Kimileri onun bir zalim olarak, kimileri ise haksızlığa karşı duran bir figür olarak görüyordu. İşte bu Abdullah Palaz, namı değer dayının hikayesi. Anlatılanlar onu zihninizde farklı bir yerde konumlandırmış olabilir. Ancak gerçeği unutmamak gerekir. Abdullah Palaz seri bir katildi. Belki de onu Ramiz Karaeski karakterine en çok benzediği nokta tam da buydu. Çünkü Ramiz de her ne kadar efsaneleştirilmiş olsa da neticede bir suçluydu. Bugün sizlere dayı olarak anılan bir ismin hikayesini anlattım. Umuyorum ki anlatım sizleri düşündürmüş ve tatmin etmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İlerleyen zamanlarda yeni bir dosyayla yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.